Bu videomuzda, Türkiye'de, yenilebilir ve yetiştirilebilir mantar çeşitleri hakkında, bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. Kremalısı, sotesi, güveci, salatası, ızgarası ve hatta tatlısı olan mantarı, yolda görsek tanırız ancak, yemeli miyiz, yoksa, yememeli miyiz diye düşünürüz. Soframıza gelen kültür mantarlarının dışında, aslında, lezzetiyle sofralarımızı süsleyebilecek, nasıl hazırlarsak hazırlayalım, daima tadı güzel olacak o mantarlar hangileridir ve nerelerde bulunur? Türkiye'nin ormanlarından çıkan ve kültür mantarından çok daha fazlasını ifade eden, yenilebilir mantarları tanıtıyoruz. Ancak, unutmayalım, mantarlar, farklı bölgelerde, farklı isimlerle anılabiliyor. Eğer, bu mantarın adı aslında budur diyorsanız, bize yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. Çıntar mantarı, melki ya da esbit olarak da bilinir. Ülkemizde en sık rastlanan çıntar mantarı, genellikle, sonbahar mevsiminde, yağışlar sonrası güneş çıktığında oluşur. Yüzeye çıktıktan sonra, 2 ile 3 gün arası tazeliğini korur. Et lezzetinde ve, çok besleyici olan çıntar, en sık Batı Karadeniz ve, Menteşe yöresinde rastlanır. Ülkemizin doğu ve, güneydoğusunda ise, nadiren görülür. İmparator mantarı, gelincik mantarı da denilir. Güney Avrupa'da en çok sevilen mantarlardan bir tanesi olan ve, hatta bilimsel adını Amanita caesarea Sezar'dan alan gelincik mantarı, turuncu şapkalı ve, beyaz sporludur. Türkiye'de Göksu Vadisi, Şile ve Kandıra dolaylarında bulunur. Tadı keskindir ancak, oldukça lezzetlidir. Gelincik mantarı ailesinde, zararlı, yani zehirli mantarlar da yer aldığı için, toplarken dikkat edilmesi ve, toplandıktan sonra bir uzmana danışılarak tüketilmesi gerekir. Kuzu göbeği mantarı, höbelen olarak da bilinir. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde yetişen kuzu göbeği mantarı, halk arasında, höbelen ya da, döbelen olarak da bilinir. Şifalı mantar olarak da bilinen kuzu göbeği, yenilebilir mantarlar arasında yer almasına rağmen, pişirilmeden yenmemesi gerekir. Ekonomik değeri yüksektir ve, Fransız mutfağının da en sevilen mantarlarından bir tanesidir. Pestik mantarı, çörek mantarı da denilir. Çörek mantarı da denilen ve ak, katı ve, yumuşak olmak üzere 3'e ayrılan pestik mantarı, aslında ormanlarımızda gezen en güzel mantarlardan bir tanesidir. Hatta, marketlerde satın almak isteseniz, yüksek fiyatlarla karşılaşır, bu mantarın, ithal olduğunu da düşünebilirsiniz. Çünkü, pestik mantarı herkesin havalı ismiyle bildiği, porcini mantarıdır. Batı Karadeniz bölgesinde bulunur ve orada, ayı mantarı adını da alır. Tirmit mantarı, geyik mantarı olarak da bilinir. Gençken sarı olan, olgunlaştıkça ise, kırmızı renge dönen tirmit mantarı, halk arasında, geyik mantarı olarak da bilinir. Karadeniz bölgesinde, yoğunluklu olarak görülür. Pişirilmesi kolay ve, lezzetli bir mantardır. Tuzlu ve baharatlı olarak pişirildiğinde, yemeklerin yanına servis edebileceğiniz, iyi bir ara sıcak olacaktır. Çam kabaran mantarı, geyik sütü de denilir. İsminden de anlaşılacağı gibi, çam ormanlarında, çam ağaçlarına tutunarak büyüyen bir mantardır. Diğer mantarlara göre çam kabaran mantarı, yenirken, mutlaka, bir uzmana danışılması gerekmektedir. Çünkü, alerjik konular söz konusu olabilir. Bazı bölgelerde, kendisine, tirmit mantarı da denir. Ancak, renk olarak birbirinden farklılık gösterir. Boyabat yöresinde sıkça görülür. İstiridye mantarı, kayın veya, kavak mantarı da denilir. Kayın, kavak, istiridye ya da yaprak. Bu isimlerle bilinen istiridye mantarı, yumuşak yüzeylere tutunmayı sever. Nazlı yetişen ve, lezzetli bir mantar olması nedeniyle, istiridye mantarı yetiştiriciliği, ülkemizde, oldukça yaygın bir meslek haline gelmiştir. Borazan mantarı, trompet mantarı da denilir. Diğer mantarlardan koyu rengiyle ayrılan ve, korku yaratabilecek bir görünüme sahip olan, borazan ya da, bilinen adıyla, trompet mantarı, hem lezzetli, hem de pahalı bir mantardır. Kendi ailesinde, zehirli mantarlar olduğu için, hangi mantarı topladığınızı ve, yediğinizi kontrol etmeniz gerekir. Sebzeli sotelerde kullanılabilir. Türkiye'de, Ege bölgesinde rastlanılır. Kıvırcık mantar, Anadolu'da, halı saçağı denilir. Saçaklı mantar, çam mantarı ve, kedi tırnağı olmak üzere, 3 farklı türü olan kıvırcık mantar, diğer mantar türlerine göre, gözle görülür bir şekilde farklıdır. Genellikle, Akdeniz bölgesinde görülür. Yapısı nedeniyle, içinde fazla oranda toz ve, toprak biriktirmeye hazırdır. Bu nedenle, yemeklerde kullanmadan önce, iyice yıkanması gerekir. Bal mantarı.
Üzerindeki sarı renk nedeniyle, bal mantarı olarak adlandırılan mantar, hızlıca yetişebilen ve çoğalabilen bir türdür. İstanbul'da, Belgrad Ormanı'nda görmek mümkündür. Şekil olarak, yediğimiz kültür mantarlarına en çok benzeyen türdür. Ancak, yüksek oranda tüketimi, tavsiye edilmez. Sığır dili mantarı, turuncu sığır da denilir. Çiğ haliyle yenilebilecek şekilde olmayan, ancak pişirildikten sonra lezzet bombası haline gelen sığır dili mantarı, kayın, meşe, palamut, köknar ağaçlarına tutunurlar. Turuncu sığır olarak da bilinen kardeş türü mevcuttur. Yoğunlukla Karadeniz bölgesinde görülür. Şitek mantarı, kara orman mantarı olarak da bilinir. Uzak Doğu ülkelerinin en bilinen ve sevilen mantarı olan şitek mantarı, aslında, Türkiye'de de rastlayabileceğimiz bir mantar türü. Türkiye'de, kara orman mantarı olarak da bilinir. Dünyanın en pahalı mantarlarından bir tanesidir. Trüf mantarları gibi, yüksek fiyatlarla satılır. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir. Biftek mantarı. Renk olarak, çiğ ete benzeyen ve, kesildiğinde, gerçekten kırmızı bir renkte sıvı akıtan biftek mantarı, yenilebilen, en lezzetli mantarlardan bir tanesidir. Çınar ve kestane ağaçlarına tutunan biftek mantarı, Mersin ve çevresinde yetişir. Tadı ekşimtıraktır. Ancak yemeklere lezzet verir. Kükürt mantarı. Rengi nedeniyle, zehirli mantarlarla karıştırılma riski olan kükürt mantarı, aslında, lezzetli ve özel bir tada sahiptir. Tavuğa benzeyen tadıyla, yemekleri lezzetlendiren kükürt mantarı, karaağaç ve ceviz ağacında sıklıkla görülür. Türkiye'nin sahil kesimlerinde görülür. Cincile mantarı. Bolu ve Karaman yörelerinde kendisini görmeniz mümkün olan cincile mantarı, köknar ve iğne yapraklı ormanlarda yer alır. Özel ve aromatik bir tadı vardır. Oldukça etli bir mantar olan cincile mantarının, sotesi tercih nedenidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada yer alan bilgiler, uzman bilgileri değildir. Tüketmeden önce, bir uzmana danışılmalıdır.